Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdi bir altına gümüşe bakalım istiyorum haftalık grafiklerden. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Şimdi gümüşle başlayacağız. Gümüşte ne demiştik? Şurada 10 Nisan haftasında Cuma günü 26 dolar fiyatlanırken bir düzeltmenin gelebileceğinden bahsetmiştik. Ve sonrasında da çok sert bir düzeltme sürecine girmiş bulunuyoruz. Hatta burada geçmişten gelen bakın şu düşüş trendinin destek olarak çalışma ihtimali vardı. Bunun da altına indik. Fakat şu son yükselişe baktığımız zaman bu düzeltme süreci gayet normal bir süreç. Hatta bu düşüşler aşağıda 22 dolara kadar derinleşebilir. Şu son yükselişin %61.8'ini geri aldı. Buradan tekrar yükselişe geçiyor deriz. 22 dolar altında kalıcı olmadığı sürece burada sorun yok. Yükselişin sadece bir düzeltmesini yapıyoruz diyeceğiz. Bu süreç içerisinde aşağıda 22 dolar desteğimiz, yukarıda ise gene geçmişte bakın şu direnç bölgesi olarak çalışan 24.70'i takip ediyor olacağız. Hem bakın burada geçmişte direnç olarak çalışmıştı. Daha sonra kırdıktan sonra da şu tepe bölgesinde de destek olarak çalıştığı bir süreç yaşadık. Burada gene 24.70'in üstüne haftalık kapanışlar görmeye başladığımızda yükselişlerin tekrar başladığını söyleyeceğiz. Eğer düzeltmeler burada 22.68'de sonlanacak olursa bakın bu şart. Çünkü şu an için bu uzatma seviyelerine, Fibonacci uzatma seviyelerine bakıyoruz. Şu dip bölgesi çok önemli olacak. Eğer burada 22 dolarlara kadar sarkarsa bu seviyeleri güncellememiz gerekecek. Bu hafta için 22.68'in dip olduğunu kabul edersek yukarıda 29.78 ilk direnç bölgemiz olacak. Bu da 2020 yılında yaşadığımız bu pandemi sürecinde yaşadığımız yükselişin direnç bölgesi. 2 sene boyunca direnç olarak çalıştırdığımız bir bölge. Burada da eğer bu 29.78 üstünde 30 dolar direncimiz var. 30 dolar geçilecek olursa bu yükselişin bize 35 dolara kadar devam edebileceğini gösteriyor Fibonacci uzatma seviyeleri. Ancak tekrarlıyorum burada birinci kuralımız 22 dolar altında kalıcı olmaması gerekir. Aksi takdirde burada satışların düzeltmeden daha güçlü bir satış sürecine girildiğini bize gösterecek. 22 dolar kırıldığında da aşağıda tekrar bir 20 dolar desteğini ve onun da altında 17,5'lara kadar sarkan ve burada bir çift dip yapan satış süreci de yaşanabilir. Bu düşüş olasılığı içinde 22 doları şart koşuyoruz. 22 dolar altında haftalık kalıcı olması gerekiyor gümüşün. Aksi takdirde burada destek bulup tekrar yükselişine geçtiği bir süreç takip ediyor olacağız. Buradan ons altına geçelim. Ons altında da bakın şu an gene %50 seviyesine ulaşmış durumdayız. Şu son yükselişin %50'sini geri aldık. Burada destek olarak 1959-1928 bölgesini takip ediyoruz. Burada da 1900'lere kadar olan düşüşler normal karşılanır. Şu yükselişin %61.8'ini geri aldık deriz. Bu bölge destek olarak çalıştığı takdirde 1900 üstünde haftalık kalıcı olmaya devam ettiği sürece tekrar yükselişlerin devamını bekleyeceğiz ve gene bu 2075 direnci çok önemli olacak. Bu gene bakın geçmişte bu pandemi döneminde yaşadığımız direnç bölgemiz. Geçtiğimiz 2 yıl içinde 2 defa bu bölgeyi çalıştırdık. Şu an üçüncüsünde bir düzeltme sürecine girdik. Burada analizlerimizde hep bahsettiğimiz bir süreç de yaşanıyor olabilir. Bir dirence geldiğimizde bir miktar geri çekilip güç toplayıp bu direnci sonrasında kırdığı bir süreç de yaşanıyor olabilir. Burada 1900 dolar altında kalıcı olmadığımız sürece 2075'lerin, 2080'lerin geçildiği bir süreci takip edeceğimizi düşünüyorum. Buradan haftalıklarda bir altın gümüş rasyosuna da bakalım. Altın gümüş rasyosunda yukarıda 84.65-83.57 direncimiz çalışmakta. Buradan son hafta güzel bir dönüş de aldık. Aşağıda takip edeceğimiz 80.65-79.37 seviyeleri var. Burada 80 altına indiğimiz takdirde altın ve gümüşte alımların güçlendiği bir süreci takip ederiz. 80 desteği kırıldığı takdirde de bakın şu bir önceki dip bölgesi 75-75-74-58 çok önemli olacak. Buradan gramlara geçelim. Gram gümüşe geldiğimizde yukarıda 17 hedefimiz var. Aşağıda destek olarak 14.87-14.38'i takip ediyoruz. 14.38 altında kalıcı olmadığı sürece burada da yön yukarı diyoruz ve hatta yukarıda bakın şu ikinci hedef olarak 22 lirayı hedeflemiştik. 17 geçildikten sonra da 22 yükselişini takip edeceğimizi düşünüyoruz.
düşünüyorum. Ancak burada tabii dolar Türk lirası çok etkili olacak. Bakanlar Kurulu belli oldu. Mehmet Şimşek'in bakan olarak gelecek olması dolarda bir miktar pozitif hava estirebilir. Ancak burada yabancı girişini sağlamak için mutlaka doları yükseltmek zorundalar. Bu kurdan ben yabancının gireceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla burada Mehmet Şimşek geldi, artık her şey iyi olacak gibi bir algı oluşmaması gerekir. Yabancı girişini görmemiz için mutlaka kurun yükselmesi gerekecek. Bu nedenle de gramlarda da ben yönün yukarı olacağını düşünüyorum. Yalnız tabii turizm sezonuna giriyoruz. Bir döviz girişi olacak. Dolayısıyla doları tutma imkanları daha fazla olacak ve bu süreçte faiz artışları da eğer başlayacak olursa yine hafta içi çok yakın takip etmemiz gereken bir sürece giriyoruz. Özellikle dolardaki hareketleri takip edeceğiz. Hatta burada gram analizlerini dolar Türk lirasını da ekleyip ayrı bir analiz olarak paylaşmayı da düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası faiz artışlarını da yakından takip etmemiz gerekiyor olacak. Şimdi buradan bir gram altına geçelim. Gram altın geçtiğimiz haftalarda 1227'yi destek olarak çalıştırıyor. 1227-1242 desteğimiz var. 1227 altında kalıcı olmadığı sürece burada da yönün yukarı olduğunu söyleyebileceğiz. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.